Selamlar, ben geldim. Ben Gülşah. Geziyorsun Gülşah. Yeni vloguma hoş geldiniz. Gözlük çıkartalım. Birazcık zor görüyorum gözlüksüz ama yapacak bir şey yok. Tekrar hoş geldiniz. Şu an hostelden çıktım. Ben aynı yerdeyim. Aynı yerde devam. Unavatına'da hostelde kalmaya devam ediyorum. İşbirliği yaptığım hostelde kalmaya devam ediyorum. O yüzden ben hala Unavatına'dayım. Burada gezip geri dönüyorum. Size bugünkü planımdan bahsedeyim. Bugün 3 tane tapınak gezmeyi planlıyorum. Bunlardan bir tanesi Yatagala, Rajamaha. İsimlerini şöyle bırakacağım. Telaffuzum büyük ihtimalle yanlış. Birincisi Yatagala, şu anda oraya gidiyorum. Diğeri bana en uzak olan bu arada. Yani Rumesala diye bir yer. Buranın gün batımı çok güzelmiş. Yine ona çok yakın bir temple daha var. Bu da Sri Vivekaramaya. Böyle bir ismi var. Köpek. Orada bir köpek var. Şu an saldırıya geçti ve çok iyi ilgilenmeyeceğim. Git. Git. Ya alsanıza şu köpeği. Asla yardımcı olmuyorlar. Ya bu köpekler bildiğin köylülerin köpeği. Yani kapılarında besledikleri, baktıkları köpekler. Böyle boş boş bakıyorlar. Asla hani müdahale etmiyorlar, yardımcı olmuyorlar. Yani bu yolu ben hemen hemen her gün demeyeyim ama 2-3 günde bir yürüyorum. Her seferinde aynı saldırıda bulunuyorlar. Ama kimse yardımcı olmuyor. Bir de havlıyor. Diğer köpekler de koşa geliyor, böyle grup oluyorlar. Çok tehlikeli. Korktum. Ne diyordum? Of, ne dediğimi de unuttum. Gideceğim tapınakları sayıyordum size. Aman Allah'ım ya. Ben buraya geleli yaklaşık 1 ay oldu. Ve 1 aydır hiçbir şekilde para harcamıyorum. Masrafım ne? Zaten konaklama ve yemek. Gerçekten tek giderimiz, en büyük giderimiz bu. Bunları hallederseniz hiçbir sıkıntı kalmıyor. Ben nasıl başardım 1 aydır hiç para harcamayarak? Bu arada ben 3 aydır Sri Lanka'dayım. Artık 3. ayımdayım ve buradan ayrılmaya karar verdim. 3. ayımı dolduruyorum ve gitmeye karar verdim. Vizemi tabii ki de uzatmayacağım. 3 ay çok bile. Yeterince gezdim, gezebildiğim kadar. Keyifli vakit geçirdim, insanlar tanıdım falan filan. Yani her şeyim totalde, tüm masraflarım yaklaşık 500-550 dolar kadar bir şey yaptı. Bu da şu anki kurla ne kadar yapıyor? 25.000 falan. 25.000 kadar bir masraf yapmışım 3 ay boyunca. Vizem, uçak biletim, yemem, içmem, gezmem, köpek, ülke içindeki ulaşımlarım hepsi dahil bu şekilde bir harcama yapmışım. Totalde yapmış olduğum harcama bu kadar. Son 1 ayımı da 0 rupi harcayarak... Hayır. İşte son 1 ayımı da 0 TL harcayarak yine, hatta daha lüks yaşayarak nasıl yola devam ettim bunu anlatacağım size. Kısaca kendimden bahsedeyim. Büyük ihtimalle bahsettim ama ben yine böyle konunun özeti olarak birazcık daha bahsetmek istiyorum. Diyeyim, ben 8 sene geleneksel, 8 sene dijital olmak üzere toplam 16 senedir çizim işleriyle uğraşıyorum. Buna tabii başlangıç ve profesyonel kariyerim de dahil olmak üzere. 16 karma sergiye, 16 ya da 12 olması lazım. Şu an hatırlayamadım. Karma sergiye katıldım. Yani birçok iş yaptım çizimle ilgili. Yani kalem tutunca benim için hayat duruyordu. Yani çizim benim için böyle bir noktada. Gel gelelim ki Türkiye'de sanatla para kazanamıyorsunuz hiçbir şekilde. Yani bu genelde de yani hobi olarak gözüktüğü için bu işten ben para kazanamadım doğru düzgün. Yani çok seyrek paralar kazandım, doğru düzgün işler bulamadım vesaire. Bundan dolayı grafik tasarımcı olarak hayatıma devam ettim. İşin dijital çizim kısmına geçerek başladı. 8 senedir de grafik tasarım işleri yapıyorum. Bu da yetmedi tabii, ülke sınırları içerisinde. Yeter mi? Yetmez. Sosyal medya ile ilgili işler yaptım. O da yetmedi. Gittim video, fotoğraf gibi çekim vesaire gibi eğitimler aldım. Mesela bunları ekleyerek ilerledim. Yani günün sonunda artık yapay zekanın gelişmesi, gelişmeden önce de böyleydi bu arada.
Yani herkesin ben tasarımcıyım demesi gibi sebepler. İşte mesleğimizin yine aynı şekilde çok hobisel olarak bakılması falan filan. Yani doğru düzgün paralar kazanamıyorsunuz. Ne kadar eğitimler alsanız da, ne kadar kendiniz geliştirseniz de. Ben de Türkiye'deyken kendime yani çeyiz yerine ekipman dizdim. İşte ufak tefek başlangıç seviyesi ekipmanlar aldım. Yani biliyorum bir gün bunlarla para kazanacağım veya kendim için bir şeyler yapacağım. Kazancımı ekipmana yatırdım yine. Kameradır, drone'dur vesaire. Ve ben buraya sahip olduğum tüm ekipmanları toparlayarak geldim. Yani biliyorum burada bunlarla ilgili işler yapacağım. Şimdi böyle bir açık var. Günün sonunda şöyle ki bu herkesin satın almış olduğu işte bir sürü uygulamalar var biliyorsunuz. İşte gönüllülük esasına dayanarak işler yapmak. Bu uygulamalardan bir tanesini ben de aldım. Yaklaşık böyle 10-15 tane iş vardı. Çoğuyla konuştum, görüştüm. Kimisi üstüne para dahi isteyen işler vardı. Buradan bir şey çıkmadı. Sonra şunu yapmaya karar verdim. Bulunduğum noktadaki bütün, atıyorum Veligama'ya geldim, surf hostellere yazdım. Biraz daha merkezi yerlere girdim, hostellere yazdım. İşte konaklama ve yemek karşılığında bir işbirliği yapmaya karar verdim. Kendime çok kısacık bir metin hazırladım. Başta geri dönenler olmadı. O metini birazcık daha sadeleştirdim. Ya da yorumlara bırakırım ya da bana yazın. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışırım. İşte her neyse ben standart bir yazı yazdım. Çok kısa, öz ve kendimi uzun uzun anlatmayan. Çünkü hiç kimse durduk yere beni tanımak istemez. Ve bunu Instagram üzerinden herkese, yani bulunmuş olduğum noktadaki hostellerle paylaştım. Sadeleştirdikten sonra takır takır hepsi dönmeye başladı. İşte evet bu konu hakkında görüşebiliriz, neler yapabilirsin gibi. Ve ben son bir ayımı, her şeyimi işbirliği yaparak kısa, bu arada çok basit videolar, bahsettiğim videolar, yani reelsler hazırladım. Fotoğraf çekimleri yaptım. En büyük anlaşmam şu an kalmış olduğum hostel. Burada benim tüm masraflarım karşılanıyor. Kalmış olduğum hostel şey değil bu arada. Normal kendi özel odam olan lüks bir otel. Lüks diyebiliriz, evet. Yani dorm odada kalmıyorum. Kendi kişisel alanımın olduğu güzel bir hostelde kalıyorum. İşte ve bütün imkanlarını kullanabiliyorum. Sonrasında ben asla durmadım. Her yere bir şey yapmak istediğimde mesaj atıyorum. Ben surf öğrenmek istiyorum. Yani bana birkaç ders karşılığında bu şekilde bir işbirliği yapmak ister misiniz tarzında mesajlar atarak böyle böyle yoluma devam ettim. Ve ben bunun karşılığında arkadaşlar ilk geldiğimde bir dil okulundan geri dönüş aldım. İlk işbirliğim aslında buydu, ne kadar gitmesem de. Çünkü bunu ayıracak vaktim ne kadar olabilirdi bilmiyorum. Bir dil okulundan geri dönüş aldım. Surf okullarından geri dönüş aldım. Partiye gidiyoruz örneğin. İşbirliği yapıyorum. Bir tane list hazırlıyorum. Partiye ücretsiz giriyorum. Her neyse ben bunların hepsini işbirliği yaparak elde ettim. Yani hiçbir şekilde para harcamadım. Bunu ilk aylarımda yapsaydım ne kadar olur? Bu arada bunu yapmak yeni aklıma gelmedi. Neden son ay diyeceksiniz. Çünkü ilk aylar ben gerçekten seri bir şekilde geziyordum. Yani 3 gün arayla farklı şehirlere gidiyordum. Ya 3 günde bir farklı şehre gitmek ne demek? Yani bu tempoda 2 ay geçirdim ben. Artık 3. ayımda da böyle ufak tefek çalışarak. Yani demem şu ki, hep söylüyorum. Evet, bileklik satarak da bir yerlere gelebilirsiniz, gezebilirsiniz. İşte müzik yaparak elde edebilirsiniz, çizim yaparak elde edebilirsiniz. Ama günün sonunda yani insanlardan sizi ayıran bir özelliğiniz, şöyle söyleyeyim, ayıran demeyeyim de, yani bir şeyi çok iyi yapmanız gerekiyor. Özellikle kadınlar. Ben bunu savunuyorum. Bana ne derseniz deyin. Özellikle kadınların bir şeyi çok iyi yapmaları lazım. Yani hep derler ya böyle annemiz babamız böyle bileğimizde altın bilezik. Benim de altın bileziğim mesleğim ve bu çok kolay olmadı. Yani yıllarca kendimi geliştirerek, eğiterek bu yolları kat ettim. Şimdi cebime paradan çok bilgi birikimimi ve ekipmanlarımı alarak çıktığım bu yolda tüm masraflarımı bu şekilde karşılayarak yola devam ediyorum. Yani demem şu ki, siz de bazı şeyleri yapabilirsiniz. Şu an zorluklar çekiyor olabilirsiniz ama bir konuda kendinizi eğitin ve geliştirin. Bu dil de olabilir bu arada. Yoga olabilir, pilates olabilir, birçok şey olabilir. Yani konu çok geniş. Eğer cebinizde ufak bir miktar para atıp ve deneyimlerinizi de alır çıkarsanız hayat birazcık daha kolay olabilir. Yol zor arkadaşlar gerçekten. Ne kadar ucuz olsa da olmasa da attığınız her adım
para demek. Kimse inkar etmesin. 50 tane video izledim. Yok şöyle ucuz, yok böyle ucuz falan filan. Evet. Yani para birimimize göre birazcık uygun. Ama şöyle bahsedeyim, ben 3 ay önce paramızı 7.23 rupiden hesaplarken tam anlamıyla 3 ay olmadı bile, yani 7 rupiden hesaplıyorum. Yani gün geçtikçe para birimimiz eriyor. Çok konuştuk yine ya. Bugün de çok sıcak hava. İnanır mısınız? Böyle iğrenç bir şekilde terleyerek yürüyorum. Sürekli içerik üretiyorum, video çekiyorum ve artık kendi içeriklerimi editleyemez oldum. Yapamıyorum. Asla elim gitmiyor. Bu konuda beni artık bıktırdı ve birazcık beni tüketti bu noktada falan filan. Çok böyle bıkkın, yorgun. Yani ne yaptıysam yorulacak. Böyle yorgun hissediyorum, konuşmak istemiyorum. Bazen ara ara böyle üzgün hissediyorum. Ortada hiçbir şey yokken ya. Bilmiyorum, böyle şeyler yaşıyorum birkaç gündür. Yani umarım eskiye döneceğiz. Hava bugün inanılmaz sıcak, her gün olduğu gibi. Ve ben öğle saatlerinde çıktım. Güneş bayağı tepeden vuruyor. Böyle mantıksız şeyler yapmayın. Sanırım diğerlerine gitmeyebilirim. Diğer tapınakları bugün gezemeyebiliriz. Çarpacağım. Çok sıcak ve birazcık başıma güneş geçmiş olabilir. Üç temple gezmeyi bırakın. Ben şu anda geri nasıl döneceğimi kara kara düşünüyorum. Diğer temple'lar başka bahara. Yol uzakmış ve sıcakmış. Şurada bir şey yapıyorlar. Ne bu? Pirinç mi? Bayağı ayaklarla falan basıyorlar. Hello. 2 tane köpek var. Temple'lardaki köpekler birazcık tehlikelidir. Yani geçmeme izin vermeyebilirler. Evet, havlamadılar. Şurada oturalım birazcık. Bu da şu merdivenlerin sonunda ve şimdi bu merdivenleri çıkmam lazım görmem için. Bence başarabilirim. Sizce? Hadi bakalım. Çok zorlayıcı ama sanırım başardık. Wow. Güneş alıyor burası da. Şöyle gölgede birazcık dinlenip ondan sonra gezeceğim. Sanırım giriş ücretli. Yani bilet satıyorlar. Bir çift turist geldi. Şey dedi, tıkıt tıkıt dedi. Beni görmedi sanırım ya da bilmiyorum, almadım, emin değilim. Ben herhangi bir bilet almadım. Üzgünüm. Tapınakları gezerken böyle çıplak ayak geziyorsunuz. Terlikleri çıkarttırıyorlar. Normalde benim gibi böyle videoda çekemezsiniz. Özellikle selfie çektirmiyorlar. Şu an boş bir tapınakta olduğumuz için ben çektim. Sumana Sama. Ha. ගණේශ සම්බුද්ධ ඇය යම් අවස්ථාවකදී කෝපභාවයට පත් වෙනවා. කෝපයට පත් වූ අවස්ථාවක් තමයි මේ නිරූපණය කරන්නේ. භද්‍රකාලී ශිව ගණේශ ගෝල්ඩ්. Leon? Yeah, Leon? yeah, basically. What name? Gülşah. Arkadaşlar bir ritüel yapıyoruz şu anda. Dulşah. Gülşah. Dulşah. Gülşah yazayım mı? Gülşah. 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 Bu çok heyecanlı.
Okey. Vardır bir sebep arkadaşlar. Namo Abhisambhidane Yukte Yukte. Gulsa Namika Turasa Sabba Roga Sabba Dosa Sabba Swaha Şu bilekliği taktı bana. Dua gibi bir şey okudu. Bilmiyorum, çok garip hissettirdi. Yani şurada oturacaktım ben. Beni yanına çağırdı. İşte küçük bir bağışta bulundum. Çok garip bir ağaç var burada. Yılan gibi dur. Aradığım yer tam olarak burası. Ya buranın böyle bir yer olduğunu bilmiyordum ama sessiz ve böyle kendimle baş başa kalabileceğim bir yer. Şurada bu da var. Biraz burada oturmak istiyorum sadece. Ve burası gayet ideal. Ben enerjiye çok inanıyorum. Böyle deyince dalga konusu olabiliyor. Yani bu sadece bir his, bir durum. Ben enerjiye çok fazla inanan bir insanım. Bu zaten her ortamda, her yerde. Herkese söylüyorum. Tek başıma her şeyi başarabiliyorum. Uzaklara, tek başıma, hiçbir şekilde dilini bilmediğim bir ülkeye gelerek bazı şeyleri ilk defa yapıyorum. Şöyle ki, yani şu çok sıkıntı. Bir süredir kendimi çok hoş hissetmiyorum. Ve sebebi de bence birazcık çevremden kaynaklı. Yani insanlar şunu yapıyor çokça. Geliyor, sana negatifini bırakıyor, arkasına bakmadan gidiyor. Orada rahatlamış ve duygusal anlamda kendini boşaltmış bir şekilde giderek, yani sen onun negatifini alıp böyle kalıyorsun. Ve bu durumdan gerçekten nefret ediyorum. Yani ve insanlar çok garip. Sürekli böyle kendini anlatarak 10 sene önce, 5 sene önceki duygu durumlarını anlatarak neyi amaçladıklarına inanın bilmiyorum. Yani ben acaba seni bu kadar derinden tanımak istiyor muyum diye soruyorum. Dinleyemiyorum. Yani bu kadar bilgi aktarımı, yani bu kadar kendimizi, ya bunu ben de yapıyorum bu arada ama çok belki de minimal düzeyde yapıyorumdur genele nazaran. Yani garip garip şeyler hissediyorum. Yani insanların enerjisini çok fazla hissediyorum. Negatif enerjileri çok fazla hissediyorum. Pozitif enerjileri de hissediyorum. Bu negatifi hissetmek beni inanılmaz yoruyor. Yani bunun güzel yanları da var tabii ki. Yani bir şey olduğunda bunu en başından hissedip oradan uzaklaşıyorum ve belki de kötü şeylerden beni bu şekilde koruyarak Chinese. Tanıdım. Chinese. Tanıdım. Yes. Second. Akil. Gülşah. Nice to meet you. Nice to meet you. Right? Çok tatlılar. Ee, evet, günün sonunda dediğim gibi yani çok fazla insana maruz kalmak. Birçok şey çekmedi bu arada. Ben burada 1,5 saattir falan konuşuyorum. Hafızam doldu. Kameramın şarjı bitti. Umurumda değil. Alabildiği kadar alsın. Yani şunu yani şunu söylemek istiyorum. Çok fazla insana maruz kaldığım için yer yer böyle kendimi yalnızlığa çekip
o dengeyi oluşturuyorum. Ama bu demek değil ki hani yalnızken mutsuzuz ya da kalabalıktayken çok mutluyuz. Bunlar duruma göre değişen şeyler. Yani çok fazla etrafında insan olup da mutsuz olan insanlar var ya da yalnızken çok mutlu olan insanlar var. Ya bunu bir şeyle, bir maddeyle, insanla değerlendiremeyiz. Ben dengeye inanıyorum.